Bu iş bize baba mesleğidir. Bu işi rahmetli babamdan öğrendim. O da kendi babasından öğrenmiş. Sülalece bu böyle devam ediyor. Ondan sonra ben öğrendim. Eskiden doktor yani yoktu. Yani millet bize yöneliyordu. Bize yani gelmek zorundaydı. Çünkü hastane yok, hiçbir şey yok. İmkanlar dar. Şimdi de imkanlar değişti mesela. Daha biz pek bu işi yani yapmıyoruz. Eğer protezlerde kırık mırık olursa biz onları tamir ediyoruz. Hastane mesela adamın imkanı yok gitmeye bize geliyor. Biz de yani adamları mağdur duruma koymuyoruz. Genelde Iğdır'da mesela burada kahvelerin olduğu yer var. Oraya takılırım. Gene oradan da bulurlar. Telefonum var. Elden ele dolaşır. Nasıl memnunsun? İyiydi de. Güzel, hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Güle güle kullan. Çok sağ ol. İnşallah bir sıkıntısız çıkmaz. Sıkıntı İnşallah. olursa. Çok çeşitli insan profilleri görüyorum. Yaşlılar var, yoksullar var. 30 senedir yapıram bunları. Gedirəm torpağını gətirirəm. 6 araba gətirirəm, tökürəm oraya, gedirəm 2 arabada qum gətirirəm, tökürəm oraya. Samanı tökürəm, qumunu tökürəm, ondan sonra da çıxınalayıram. Arasını yarıram, suyunu tökürəm. Yığıram oraya, 3 gün acıyır, ondan sonra da qoyuram, 6 günə də yapıram. Mən oxumadım, babam bizi oxutmadı. Yetim idik. Geldik bir eve düşdük, o evdən də geldik 3 kül yerə tökdük, buraya geldik, bir dağda qaldıq. Dedim ama elə çamırdan əlləşim, qonşunun qapısına getməyin bir kirbidə. Qazlarım var, toyuğum var, köpəklərim var, inəklərim var. Onlara da ben baxıram, çocuklarım baxmır. Hepsine mən baxıram. Təndir yapıram, onları yapıram, bitirirəm, gedirəm hayvanlarımı bitirirəm, gəlirəm evimə, uşaqlarıma yeməyini verirəm, uşaqlar gedir, yenə aynı məsləyimə başlayıram. Qaynanamla qaldı məslək. Yapıram, onları satıram, yenə yapıram. Çocuklarımı onunla oxuduram. 5 dənə çocuk oxutdum. Birini öğretmen etdim. Məsləyim o. Təndir yapmasam sıxılıram. Mutlu edir məni. İnsanlar tanıdım, iyi şeyler yaşadım, iyi hikayeler duydum. Onun yanında maalesef düğünler içinde, toylar içinde ağlayan insanlar da gördüm. Bazen çare olduk, bazen söyledik, bazen sustuk.
Adam dağda yaşıyor. Yaylada çoban. Sürüyü bırakamıyor. Bana ulaşıyorlar bir şekilde. Mecburen ben gidiyorum. Kendimi bildim bileli bu taş işiyle uğraşıyorum. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Baba mesleği sonuçta. Sabahın 4'ünde 5'inde kalkıyorum ben, babam, kardeşlerim. Bu Ağrı eteklerine geliyoruz. Ağrı etekleri bizim için bir nimet sayılıyor. Çeşit çeşit taşları var. Siyah taşı var, beyaz taşı var. Çekişlerle bu taşları kırıyoruz, taşıyoruz. Yüksek yerlerden yuvarlıyoruz, aşağı getiriyoruz. Oradan da römüklerimize dolduruyoruz. Doldurduktan sonra şehir merkezine götürüyoruz. İhtiyacı olan insanlara satıyoruz. Tabii işimiz çok zor. El kol gücüne dayanıyor. Yorucu bir iş. Yılanı var, akrebi var. Çeşit çeşit yılanları var. Öldürücü yılanlardır hepsi. Herhangi bir mesleğimiz yok. Bir gelirimiz yok. Bir yerden belli bir maaşımız yok. Kollarımız çalıştığı zaman ekmeğimizi kazanıyoruz. Kollarımız çalışmadığı zaman kazanamıyoruz. Okudum, ben liseyi son sınıfa kadar okudum. Maddi imkanlar el vermediği için okulu bırakmak zorunda kaldım. Kalabalık bir aile olduğumuz için ailenin büyüğüyüm ben. Mecburen okulu bırakmak zorunda kaldım. Çalışıyorum, aileme yardımcı oluyorum. Kardeşlerimi, 2-3 tane kardeşim şu an okuyor, onları okutuyorum ben. Ailemin ihtiyaçlarını gideriyorum. İşte çalışıyoruz, taş topluyoruz, taş satıyoruz, taş kırıyoruz. Ben diğer şehirlere de gittim. Ağrı Dağı'nı görmediğin zaman insan özlüyor. Ağrı Dağı'nı gördüğüm zaman insanın içi bir huzur doluyor. Kendimi bildim bileli Ağrı Dağı'nı görüyorum ben. Her gün Ağrı Dağı'nın yamaçlarındayım. Ağrı Dağı'nı gerçekten görmezsem özlüyorum. Çalışıyoruz sıcakta, güneşin altında. Çok zor bir iş. Ama iyi yönü şu şekilde var. Dağda temiz havası var. Oturup ovayı seyrettiğimizde insanın içi huzur doluyor. Kendimizi, ruhumuzu burada çok özgür hissediyoruz. Yorucu olsa da hani iyidir. Gene de çalışıyoruz. Rahmetli babam çok zihni açık, aydın biriydi. İnsanlar yalnızdır derdi oğlum bu dünyada. Yaşlılar, taşçılar, tanzırcılar, yoksullar, ovadaki bütün bu insanlar neden bana gelirler? Hayatım boyunca hep çok çalıştım. Herkesten önce uyandım. Herkesten sonra uyudum. Ama hiç şikayetçi olmadım. 11-12 yaşında bir abim vardı. Öyle hayal meyal hatırlıyorum. Abim öldü. Mal otarırken bıçaklanmıştı. Ama kim vurdu, kimi öldürdü hiç bilemedik. Özellikle babam uzunca bir zaman hiç kimseyle konuşmadı. O günden sonra babamın yardımcısı oldum. Çünkü hep gittiği işlere beni götürdü. Ota gittim, mala gittim, buğdaya gittim. Babam hep aferin dedikçe ben daha da çok çalıştım. Zaman geçti.
Yaşıtlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım kimi evlendi, kimi okudu, kimi yuva kurdu. Ben hala babamın peşinde, çayırda, bayırda, samanda hala çalışıyordum. Bir gün bizim köyde bir düğün vardı. Annemin ısrarıyla gittim, giyindim, süslendim, saçımı başımı yaptım. Kapının eşiğine çıktım. Baktım bizim rahmetli Ayhan abi, komşumuz Ayhan abi vardı. Döndü bana baktı, ey hanım kızım, sen de toya gelmişsin. Git üstünü başını değiştir, sen de toya gel. O an ben içeri koştum. Halbuki ben üstümü başımı değiştim, en güzel elbisemi giymiştim. Koştum, içeri girdim. Gittim aynanın karşısında kendime baktım. Sonra öz-özüme dedim ki, ay hanım bu ne hayattır sen yaşıyorsan. Artık ben de anlamıştım vaktin geçtiğini, babam da anlamıştı vaktin geçtiğini. Sonra da halalar, teyzeler araya girdiler. Söz geldi, haber gitti. Bir baktım başka köye gelin gitmişim. Gelin diyer yoktu emim, belımdan aldılar teli. Ayferemim senin emin, gelin hoş geldin, hoş geldin. Sen bizim beye tuş geldin. Gelin diyer yoktu elim, elimden alıplar teli. Kesememni senin elin, gelin hoş geldin, hoş geldin. Sen bizim beye tuş geldin. İlk seneler kocamla tarla, çapa, inek, hayvan bir şey bulamırdık konuşmaya. Ne o beni tanıyordu ne ben onu tanıyordum. Bu arada bir oğlumuz bir kızımız oldu. İkimiz birbirimize söz verdik. Ne olursa olsun çocuklarımızı okuturacağız. İkimiz de bu yaşa kadar hep onun bunun tarlasında çalıştık. Çocuklarımızı oğlumuzu askere gönderdik, kızımız da üniversite okudu. Belki de bu hayatta yaptığımız en güzel şey buydu. Eskiden babam beni sevsin diye çok çalışırdım. Şimdi çocuklarım için çok çalışırım. Keşke babam hayatta olsaydı, aferin kızım deseydi. Hayatta onun kadar beni kimse sevmedi. Bu yaşımıza kadar onun bunun tarlasında çalıştık. Hiç emeğimizin karşılığını alamadık. Biz de Atada'da bu memlekette yaşadık. Felankesi yüzlerce dağar, yeri toprağı var. Bizim bir karış toprağımız hiç olmadı. Hiç de adaletli bir dünya değil. Zeynep esiri Kerbela, Zeynep esiri Kerbela, aşkı onun aşkı bala, aşkı onun aşkı bala, labbek dedi o amala, labbek dedi o amala, şahit Allah o Kerbela, şahit Allah o Kerbela, Zeynep, Zeynep.
mehriban, Allahu Ekber, çok mehriban, Allahu Ekber, çok mehriban. Kasım Abbas, merdi Milan, Kasım Abbas, merdi Milan. Genç yaşlısı hak kahraman, genç yaşlısı hak kahraman. Zeynep, 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 Zeynep. Neredeyse ovanın her yerinden telefon geliyor. Gezmediğim, gitmediğim hiçbir yer kalmamış gibi derim yani. Çok yaşlı amcalar var. Mesela dişten çok yani konuşmayı, muhabbeti seviyor. Gene ben gidiyorum, dinliyorum. Yavuz, niye gelmedin? Diş içindeyiz. Senden bir önemli işim var. Muhakkak geleceksen, seni bekliyorum. Devrim senesi ben Allah Ekber Dağı'na koyun götürdüm. Sarıkamış şehitlerin oraya. Ben yolda hasta adamı aynı koyunun dalınca yürüyebilmirdim. Gittim, orada bir mezar taşı vardı, bir de bir bayrak direği. Bunun ikisinin arasına sırt üstü uzandım, yattım. O teğmen miydi, yüzbaşı mıydı, üsteğmen miydi, neydiyse o benim başımı tedavi etti. Dedi kurban, bu bir sırdı ha, kimseye açmayasan rüyada. Kimseye açmayasan. Gözümü açtım ki hepsi bir rüya. Şimdiye kadar ne aspirin, ne gripin, ne nezle ilacı, hiçbir şey yememişim. Ben 95-100 yaşına gelirim hele. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Aslan gibi yaşıyorum. Şimdi benim senden rızam budur. Beni oraya götüresen. Sarıkamış'a Sarıkamış Allah Ekber Dağı'nın şehitlere. Masrafı neyse paranı vereceğim. Vedem tamam ise gel al canımı ye. Parayı sana minneyet etmem 5 günü. Varayım gurbete çıkayım dediğim. Sıskına Mevlam'ı tapayım dediğim. Yıkılmış bineği yapayım dediğim. Parayı sana minneyet etmem 5 günü. Azerbaycan'ın Şerri Kerimbeyli köyünde dünyaya gelmişim. Oradan göç edip Rusya'dan arazi geçmişik Türkiye'ye. Oradan bizi sürdüler Ağrı'ya. Gitti Ağrı'ya, orada yer bulamadılar. Bizi oradan gönderdiler Van'a. Van'ın Erdiş kazasına. Erdiş kazasından da verdiler Kazıresker köyüne, bir boş köy vardı. Bizi oraya yerleştirdiler. Orada 25 sene ben orada kaldım. 25 sene sonra Iğdır'da Aksım akrabalarımız geldi, bizi getirdiler Iğdır'a. Hiçbir zaman yerinde oturan tembel bir adam olmadım. Her zaman bir işle uğraştım. Şimdi yerimde oturamam. Yürüsem, dışarıda dolaşsam, küçük bir iş yapsam hemen müdahale edirler. Halbuki bunları yaptığı zaman ben yaşıyorum. Hiç de onların sözüne bakmadım. Yeşili, doğayı, hayvanları çok severim. Hep onlarla vakit geçireceğim. Kendime keçi aldım, keçi besleyeceğim. Onlarla bahçeye giderim, zaman geçiririm. Ben onları besleyelim, onlar da bana süt verir. Yıllar oldu yalnız yaşıyorum. Kendim buna alıştırdım. Hiç de sıkılmıyorum.
Hiç kimseye de ihtiyacım yoktu. Yalnız yaşamanın en azı tarafı çocuklar, torunlar, onların hayatında çok yerimiz kalmadı. Turnalar gider güneşe, yerlere düşe. Akıl ermez böyle işe, turnam yara salam söyle. Turnam gider Mardin'e, turnam yara salam söyle. Karlı dağların ardına, turnam yara salam söyle. Her işimi kendim yaparım. Hafta sonu bir kızım var, o gelir, ben evimi temizleyir, yıkayır, bağlayır, gider. Çayımı, kahvaltımı, peynirimi, hatta peynirimi kendim yaparım. Bazen yollarda, bazen bahçelerde yürüyorum. Gören der ki git evinde otur, ne açma çalışırsan, ben alışkınım, duramam. Bunu diyenlerin çoğu bugün yaşamamış. Şirindir